2015'teki yaban hayatı kaçak avlanma vakasıyla ilgili düşündürücü bir dizi. Hızla genişleyen bu dünyada insanlar, diğer hayvanlar kadar kendilerinin de doğanın bir parçası olduklarını sıklıkla unutuyorlar. İnsanlık doğa anayı görmezden gelse de, o bizim zararlı eylemlerimizi affetmez. Aşırı ormansızlaşma, petrol yakıtlı araçlara bağımlılık, yüksek binalar ve güçlü mobil kuleler toprak erozyonuna, sellere, kuraklıklara ve daha fazlasına yol açıyor. Son Prime Video dizisi, Kaçak Avcı, eylemlerimizin yalnızca insanları değil diğer canlıları da nasıl etkilediğini vurguluyor. Şehirlerin dışında insanlarla doğanın diğer canlıları arasında bir dengenin olduğu bir dönem vardı. Ancak yoğun ormansızlaşma ve kentleşme bu dengeyi bozdu. Farkında olmasak da, onların radarındayız. Sanki insan kendi dışında başka canlıların gözetimi altındadır. Kanadalı film yapımcısı Richie Mehta'nın Malayalam web dizisinde tartışılacak çok şey var. Kaçak Avcı, 2015 yılında Kerala'da geçen Hindistan'ın en büyük fil dişi kaçakçılığı olayını anlatıyor. 20 yıllık sakinliğin ardından, Tanrı'nın ülkesi veya Tanrı'nın kendi ülkesi olarak bilinen Kerala'da aniden hareketlilik başlar. Fil dişi kaçakçılığı çetesi eyaletin çeşitli yerlerinde 28'den fazla fili öldürdü. Dibyendu Beteharya'nın canlandırdığı Neil Banerjee, Kerala Yaban Hayatı Dairesi'nin yöneticisidir. Ona, orman yetkili yardımcısı Nimisha Sajaya'nın canlandırdığı Mala Jogi ve vakanın çekirdek ekibinde veri analisti Roshan Matev'un canlandırdığı Alan Joseph eşlik ediyor. Hikaye ilerledikçe izleyici ana karakterlerin kişisel çatışmalarını ve vakanın diğer ayrıntılarını öğrenir. Yazarlar kesinlikle karakterleri detaylandırma konusunda iyi bir iş çıkarıyorlar. Eski bir kaçak avcının kızı olan Bavana'nın kaderinin, mükemmel senaryo yazımını sergileyen Mala'nın kaderiyle paralel olduğu önemli bir an vardır. Hikaye doğrusal olmayan bir formatta sunuluyor, bu da pilot bölümü kaçırmayı seçseniz bile olayları kavramanızı kolaylaştırıyor. Poacher'daki sinematografi, özellikle ormanın atmosferini hem içeriden hem de dışarıdan oluşturma konusunda olağanüstü. Görüntü yönetmeni John Hurlin AIDT, sisli sabahlardan karanlık gecelere geçişi güzel bir şekilde yakalıyor. İnceleme odasında mavi ve yeşil ışık kullanımı görsel olarak büyüleyicidir. Bu sadece gösteri amaçlı değil, renk gerçekten de gerilimin artmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca ses tasarımı ekibi, özgün bir ses deneyimi yaratma konusunda ekstra övgüyü hak ediyor. Ormanın yakınındaki ortam sesleri, cıvıl cıvıl kuşların ve uğultulu arıların sesleri de dahil olmak üzere rahatlatıcıdır. Bir sahnede Kani Kusruti'nin canlandırdığı D.F. Odina, amirine fil dişi kaçakçılığının ayrıntılarını anlatıyor ve ses her karede artarak yoğunluk yaratıyor. Fon müziği, ormanın yerlileri için yerel bir enstrüman olan miridangayı kullanıyor ve ses tasarımına benzersiz bir unsur katıyor. Sesi tasarlarken elbette detaylara dikkat ettiler, doğal sesleri yerli enstrümanlarla karıştırdılar. Kapsamlı araştırma, kaçak avcılık dünyasının tasvirinde açıkça görülüyor. Bireysel karakterler ve onların kişiler arası ilişkileri baştan sona iyi gelişmiştir. Dizi, fil dişi kaçakçılığını ve karakter gelişimini tasvir etmenin yanı sıra, devletlerin bakanlıklar arası politikalarını da sergiliyor. Orman yetkililerinin kaçak avlanma konusundaki ihmali ve aşırı güveni de çok iyi bir şekilde tasvir ediliyor. Senaryo biraz yavaş başlıyor ama yavaş yavaş sizi kaçak avlanma dünyasına sürüklüyor. Ancak yavaş ve istikrarlı olanın yarışı kazanması her zaman geçerli değildir. 7. ve 8. bölümler sizi koltuğunuzun kenarında tutacak. Özellikle 7. bölümdeki heyecan verici sahne muhteşem ve bitiş sahnesi sizi hüzünlendirebilir. Konuşma ağırlıklı ve diyalog temelli bir yaklaşımı takip eden ilk bölümleri atlatmak için elbette biraz sabırlı olmanız gerekecek. Başrollerin yanı sıra yardımcı oyuncular da beyaz perdede mükemmel bir iş çıkarıyor. Her karakter sadık görünüyordu. Nimisha Sajaya'nın Mala rolü, özellikle annesini arayıp yıkıldığı banyo sahnesinde kalıcı bir etki bırakacak. The Great Indian Kitchen, Nayattu ve Malik gibi filmlerdeki dikkat çekici performanslarının ardından Mala Jogi'nin karakteri uzun süre hatırlayacağınız bir karakter. Dibyendu Beteharya, güçlü oyunculuğu ve sevdiğimiz korkutucu tavrıyla bazı sahnelerde yardımcı oyuncularını gölgede bırakıyor. Yavaş başlamasına rağmen dizide büyük bir kusur yok. Jim Corbett hikayelerinin hayranıysanız veya doğa aşığıysanız, anlatım sizi kesinlikle büyüleyecektir. Meslekten olmayan kişiler için Poacher, kaçak avcılıkla ilgili basit bir araştırma dizisinden çok daha fazlasıdır. Tarafsız bir izleyici kitlesi için dizi hem duygusal hem de ilgi çekici. Genel olarak, en son Prime Video girişimi izlenmeye değer.